Nasılsın Can? Teşekkürler. Keyifler yerinde ya. San Francisco'dayım. Buraya hiç yaz gelmiyor. Böyle bir bitmez bir ne derler, bahar havası. Güzel gidiyor ya her şey çok şükür. Doğa seninle konuşmuştuk muhtemelen. Biz Evet. ODTÜ'den işte kimimiz öğrenci, kimimiz mezun. Aynı zamanda işte böyle geniş bir topluluk kurduk. ODTÜ'deki kripto severlerle ilgili. Enigma, ben bireysel olarak söyleyeyim, adı benim inanılmaz hoşuma gitmişti ilk duyduğumda. Acaba ne bu? Enigma Project işte gerçekten onunla bağlantısı var mı falan. Sonra araştırdım, bağlantısı da varmış. Aslında benim ilk sorum, böyle hem de böyle bir giriş sorusu da olabilir. Bu Enigma projesini kurarken nasıl bir araya geldiniz? Onun hikayesi... Gayla nasıl Gayla tanıştınız? nasıl tanıştınız? Hani ilk nasıl ortaya çıktı? Onu merak ediyoruz. Tabii ya ben projeye biraz sonradan dahil oldum. Ama benim Gay'la tanışmam ben işte 2014 yılında ben undergrad'i Amerika'da okudum. Sonra geldim işte 3 sene Türkiye'de danışmanlık yapıyordum McKinsey'de. Sonra onun benim için iyi bir kariyer olmadığına karar verdim. Danışmanlık yaparken oradaki işte çalışıyorsun birkaç sene, business school'a gidiyorsun, geri geliyorsun, promote ediyorsun falan böyle bir cycle'a giriyorsun. Ben de hazır işte bütün başvurularını falan yapmıştım. Hadi dedim bari bir gideyim. Türkiye'den de bir çıkayım nefes alayım istiyordum. Derken işte MIT'ye kabul oldum ve gideceğim yaz apayrı bir proje üzerine çalışıyordum. Böyle bir Beyoğlu'ndaki binaların tarihini anlatan audio guide tarzı bir iOS app yapmıştım. Yani pet project gibi. Onun içinde bir arkadaşımla buluştum. Kaan diye bir arkadaşım Stanford'da, o da business school'a falan gidiyordu. Kendi böyle bir Gezlong diye bir startup'ı vardı onda. Hani biraz öğreneyim ondan falan filan diye. O dedi bana hani Bitcoin'i biliyor musun? Evet duydum. Dedi bir bak oku neymiş bu anla falan diye. Onu okuduktan sonra bayağı bir ilgimi çekti. Yani herhalde okuduğum en enteresan şeydi. E, e, Teknik açıdan falan olarak. Onun üzerine ben MIT'ye başladığımda bayağı bu nedir, nasıl çalışır falan öğreneyim diye oradaki ekosisteme kendimi entegre etmeye çalıştım. Gale'de o şekilde tanıştık. İlk Ondan senemde başlamışlar işte mıydı projeye yavaştan? yani Gaye işte biz aynı zamanda başladık okula. Onun işte master tezi bu Enigma projesi üzerineydi işte. Blockchain'ler çok enteresan bir konsept ama privacy yani data gizliliği tarafında çoğu aplikasyonu uygulamaya uyumlu değil çünkü herkesin bütün dataya erişimi olduğu için. O yüzden işte o nasıl daha scalable ve private bir e, architecture kurarım üzerine orada ne bileyim işte Bitcoin ile ilgili yemekler falan filan. Sonra ikinci senemde o bir ders veriyordum Bitcoin üzerine. O dersi aldım falan. Derken hani bir şey Fikir başka bir oluştu. şeye. One thing led to another tarzı ve ben Ocak'ta Enigma ekibine dahil oldum. Ocak 2017'de. White paper, ya bu meşhur hani en çok kullandığımız white paper zaten 2015 yazında publish olmuştu. Ya hikaye öyle biraz. Tamam. Bayağı. Şimdi Roadmap'in hani ilk aslında bizi heyecanlandıran şey Discovery yaklaştı. Hani ne düşünüyorsun? Ne bekleyelim Discovery'den? Nasıl gidiyor? Dediğimiz gibi bu ay bitmeden önce bir developerların test edebileceği bir kod release edeceğiz. E, Bütün efor şu an onun üzerine. Ben tabii daha çok işin business'ına bak, ürünle ilgili ortaklıklar, partnership'ler falan. Biz şöyle bir yol izliyoruz. Ha, bir daha çok işte enterprise şirketler ilgileniyor bizim yaptığımız şeyler. Ona sonra girerim. Bir de işte bu bildiğimiz Ethereum ekosistemi var. Bu ekosistem daha çok hani emekleme döneminde olduğu için bizim sonuçta amacımız developerların yani bizim bu secret kontratları kullanarak aplikasyonlar geliştirmesini hedefliyoruz. Ama dediğim gibi daha çok emekleme döneminde olduğu için işte yapı taşı dediğimiz belli başlı sample kodlar yapıp bunları insanların projelerine entegre etmesini hedefliyoruz. İşte ne bu mesela? İşte governance, yönetim önemli bir ayağı işte oy verme. Ama işte bu blockchain ekosisteminde oy vermeye baktığımız zaman hem senin kime oy verdiğin her dakika gözükebiliyor. Hem de çoğu oy vermenin işte atıyorum yani oy verdiğin şey kim başkan olacak değil de atıyorum şu dataset bu register'da kalsın mı kalmasın gibi daha önemli şeyler olduğu için sen kontrat üzerinden otomatik bribery rüşvet Yapabiliyorsun, evet. yapabilirsin. O da çok ciddi bir problem bu governance. Şimdi mesela onun için
nasıl şey diye düşündük. Nasıl bizim bildiğimiz geleneksel oy vermeyi bu dünyada replike ederiz diye düşündük. Sen gidiyorsun bugün 2-3 hafta sonra oy vereceğin zaman imza atıyorsun ben geldim diye. Arkada gidip oyunu veriyorsun. İki farklı Kimseye sistem var fotoğraf yani. çekmezsen İki layer var. evet nereye oy fikirden yola çıkarak biz de mesela geçenlerde bir meetup yaptık burada ve dün 2 gün önce bir blog post yayınladık bunun hakkında. Okuduk. Bugün baktık. Oy veriyorsun ama nereye verdiğini gösteremiyorsun. Mesela bu işte bu bribery attack önlemek üzere. Mesela bu bir building block. Onun yanı sıra işte açık arttırma enteresan bir şey. Çünkü işte bu kripto kitleler çıkıyor bütün işte ERC-721'dan fungible'lar falan. İnsan bunu alıp satmak istiyor ama senin yine bu işte Ethereum dünyasında veya blockchain dünyasında şey yapmanın hiçbir imkanı yok auction. Çünkü herkes kimin ne verdiğini şey yapıyor ve hani düşündüğün zaman çoğu auction hani herkes kapalı verir zarfları ve sonra açılır. Ya işte en yüksek bidder ya da ikinci bidder'a göre işte hani fiyatlama falan yapılır. Hani böyle şeyleri geliştirmeye çalışıyor. Yani ne bileyim işte randomness yapmak zor Ethereum'da. Genelde ileriki bir bloğun şeyine göre bizim kullandığımız teknolojiyle daha iyi bu işte random number generation yapabilirsin. Mesela onu yapabiliyorsan işte şey yapabilir misin? Ethereum bazlı lotto tarzı şey yapabilir misin falan. Bu tarz building blocklar üzerine düşünüyoruz. Yani bu daha hala tabii bunlar çok emekleme aşamasında ama bunlar daha çok kullanılacak şeyler. Tamam, peki hemen Enigma'ya konsantre olmadan Catalyst'le ilgili bir sorumuz vardı. Şimdi Enigma ile Catalyst'ı ayırıyorsunuz. Tamam. Bundaki ana düşünce neydi? Neden ayrılıyoruz? Aklımıza acaba Endor'la Catalyst bir şeyler mi yapacak? Nasıl olacak? Ya Endor'la bizim resmi bir bağlantımız yok. Sadece Guy eskiden Endor'un CTO'suydu MIT'ye başlamadan önce ve şu an oraya bir advisor. Yani o yüzden hani bizim Endor'la bir şu an bu noktada bir şeyimiz yok, birlikteliğimiz. Catalyst ciddi bir traction, yani 25-30 bin yakın download'u var galiba şu anda. Onun ayrı bir ürün olarak kendi yolunu çizmesinin daha doğru olduğuna karar verdik. Çünkü ikisi karışık olunca hem marketing demeyeyim de yani messaging zor oluyor. Yani siz algoritmik trading mi yapıyorsunuz yoksa protokol mu build ediyorsunuz ve şu an yaptığımız proje hakikaten bu alandaki en ambitious, en zor ve ne bileyim bu mevcut yapıyı ileriye itmeye çalışan projelerden bir tanesi olduğu için o önemin, o mesajın Catalyst'le kaybolmasını istemedik. Catalyst inşallah alıp yolunu başka bir şekilde ilerleyecek. Onu şu an open source ve onu ne şekilde paraya çevirebiliriz tarzı düşünceleri var takımda. Partnerlik konusunda sizin şu an hani Ethereum'da ya da herhangi başka blockchain'lerde birkaç tane partnerliğiniz var. Kesinlikle. Genel olarak partnerlik hakkında bahsedebilir misiniz? Ne tarz şeyler bekliyorsunuz partnerlerinizde? Siz ne tarz value katacaksınız partnerlerinize? Tabii yani genel olarak şu noktada birisiyle hakikaten engineering alanında bir kolaborasyonumuz yoksa bir partnership yapmıyoruz. Genel olarak değer olarak düşünürsek mesela şimdi bir sürü şeyle konuşuyoruz. Bu TCR, Token Created Registry konsepti mesela. Orada bu oylama çok önemli bir element. Mesela oradaki karşılıklı değer alışverişi biz onları yapacağız. Onun karşılığında onlar da bizim ekosistemimiz üzerinde kendi ürünlerini geliştirmiş olacak. Yani daha çok bu işte uygulama seviyesinde partnerlikler olabiliyor. Veya daha infrastructural proje seviyesinde partnerlikler olabiliyor. Mesela şu an Discovery'de tamamen biz Ethereum bazlı bir sistem üzerinden geçiyoruz. Yani işte bizim yandaki sidechain diyelim veya bizim chain'imizde EVM, Ethereum Virtual Machine run ediyor. Bütün data Ethereum'a önce geliyor sonra bize gidiyor gibi. Ama mesela işte bu Ontology takımı var Neo bazlı bir proje içinde. Mesela onlarla konuşuyoruz bayağı. Elf diye bir proje var, onlarla konuşuyoruz. Yani herkes bu privacy şeyle ilgili. Çünkü şu an bir privacy çözümü yok markette. Mesela onlarla nasıl entegre edebiliriz? Böyle diyaloglar da oluyor. Genelde bu iki seviyede derim şeyler. Orada da hani ben onlara privacy sunuyorsunuz, yapmalarını sağlayacağım. Karşılığında aldım. Sonuçta ben de onların developer ekosistemine tap etmeye çalışıyorum. Oraya girmeye, oradan almaya çalışıyorum.
Peki o integrasyon 4 tane protokolden bahsetmişsiniz de bu kolay bir şey mi? Sağlanabilir bir şey mi? Yoksa yine yakın gelecekte hala çok belirli değil mi? Ya sağlanabilir bir şey ama şöyle düşünmek lazım. Şimdi mesela ontoloji üzerinden konuşalım. Ontolojinin bir testnet'i var, bir de normal mainnet'i var. Şimdi bu integrasyon olması için senin byte kodunu bu virtual machine'in içinde run edebiliyor olman lazım. Yani biz şu anda Solidity üzerinden ve EVM'de run eden bir byte kod kullandığımız için mesela ontolojinin mainnet ile compatible Wasm kullanıyor, WebAssembly kullanıyor. Şimdi bizim Eylül sonunda bir tane daha release'imiz olacak. O release mesela WebAssembly compatible olacak ve o noktada bizim ontolojiye daha oturup hani sizin ana mainnetinize nasıl entegre olabiliriz diye konuşmamız mümkün. Ama biz bu integrasyon eforunu Enigma takımı olarak biz yapmak istemiyoruz. Çünkü yani bizim belli bir biz 16 kişiyiz. Bak yani yine bu ekosistemde bugün 3 kişi geldi galiba. Evet. Bugün yani 3 kişi vardı da bugün anons ettik. Evet. Yani yine bu ekosisteme göre bayağı küçük takımız. Yani bizle aynı anda başlayanlar şu anda 50-60 kişilik takımlara ulaşmış bir sürü proje olduğu için yani biz doğru adam alalım, iyi mühendisler alalım ve hani o şekilde gidelim istiyoruz. Ama dediğim gibi mesela ontoloji takımı bunlar ben bunu olarak kesinleşmiş bir şey yok. Aramızda olan bir konversasyon ama hani böyle konuşmalar oluyor. O yüzden hani efor ne olacak bilmiyorum ama eforun o tarafta olmasını tercih ediyoruz biz. Siz developerlar için privacy sağlıyorsunuz. Aynı zamanda storage sağlıyorsunuz. Computation konusunda mesela supercomputing ya da heavy computation dediğimiz yoğun çaplı bir işlemi gerçekleştirebiliyor mu Enigma? Bunu secure bir şekilde gerçekleştirebiliyor mu? Gerçekleştirebiliyorsa? Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Bizim öncelikli önceliğimiz privacy. Bu heavy computation tarafında TrueBit diye bir proje var. Ben çok beğeniyorum. Bence onlar çok güzel bir iş yapıyorlar. Bizim baktıysanız da roadmap'e daha ileriki iterasyonlarda daha çok scalability konuşuyoruz. Yani bizim şu an Discovery Smart Contract 1.0 diyoruz. Orada işte bu Trusted Execution dediğimiz Türkçesi bilmiyorum ama işte yani Intel çiplerden oluşan bir network kuruyoruz. Bunun iPhone'lardaki fingerprint recognition'ına benzer. Hatta aynı teknoloji. Onun bir versiyonu gibi. Bunun güzelliği sen bilgisayarında bir Enigma node run edebiliyor olacaksın ama bilgisayarı tornavidayla açmaya çalışsan bile oraya giremiyor olacaksın. Yani o şekilde privacy'yi sağlıyor olacağız. İkinci release Smart Contract 2.0'da bu bizim Enigma White Paper'dan da bahsettiğimiz Secure Multi-Party Computation dediğimiz teknolojiyi kullanıyor olacağız. Ve ondan sonraki release'lerde daha çok scalability konuşuyoruz roadmap'te. Onda nasıl yapacağız diye baktığımız zaman hani konsensus modellerinde ne gibi değişikliklere gidebiliriz? Sharding alanında neler yapabiliriz diye düşünüyoruz ama dediğim gibi bizim ana aynı zamanda ben merak ediyordum. Enigma'da bir data store etmek istiyorum. Çok güzel bir şekilde DHT'ye data gömülebiliyor, store edilebiliyor. Ben bu datayı store ederken kullanıcı olarak mesela Ethereum'da şu an data store edeceksen bir kere gas fee diyorum sonsuza kadar transaction blockchain'e yazılmış durumda. DHT'de sonsuza kadar yazılmama durumu olabilir. Biri üstüne yazabilir, silebilir. Hani bu durumda sürekli periyodik bir şekilde para ödemem gerekiyor mu o datayı saklayabilmek için? Yoksa bir kere Ethereum gibi parayı ödedim sonsuza kadar transaction şeklinde kalacak modunda mı çalışacak? Enigma'nın modüler bir architecture var. 3 tane parça var bu modüler architecture'da. Bir tanesi verification layer dediğimiz kompütasyonların store edildiği ve verify edildiği alan. Bu blockchain yani şu anki blockchain'ler bu layer'ı sağlıyor. Şu an Ethereum'la compatible'ız. İleride NEO olacak, ontoloji olacak gibi. Ve eventually en sonunda kendi chain'imizde launch edeceğiz. Bir computation layer var. Dediğim gibi önce Trusted Execution Environment'la başlıyoruz. Sonra Secure Multi-Party Computation'a gidiyoruz. Bir de database layer'ı var. Şimdi database layer'ı bizim kendi chain'imiz olduğu zaman orada şu an nasıl sen Ethereum'da data store ediyorsan orada data store ediyor olacaksın. Bir de biz bu SGX çiplerin içine MongoDB tarzı bir database'i direkt ekleyebiliyor olacağız. Bu enteresan bir nuans çünkü biz private computation yapıyoruz diyoruz ve sen private computation yaptığın bir dünya
encrypted olarak olsa bile saklamak istemeyebilirsin. İşte bu Avrupa'da GDPR falan var. Mesela o dünyada data encrypted olsa bile mesela bir blockchain'e store edilmesi, saklanması uygun değil. Hani o değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama o yüzden bu hani hem database olsun hem on-chain storage olsun önemli bir konsept. Dediğim gibi yani biraz ekosistem, kullanıcılar, regülasyon falan bunun nasıl ilerleyeceği önemli bu design seçimleri için ama ikisini de yapıyor olacağız. Yani senin kısa soruna uzun cevap, evet Enigma chain'i olduğu zaman orada da data storage edebiliyor olacaksın ama mesela orada sadece konsensus ve komputasyon sonuçlarını store etmek ve diğer geri kalanı nodlardaki database'lerde store etmek daha mantıklı bir şey olabilir. Bunu biraz daha görmemiz lazım. Yani bu bir technical challenge'dan çok daha çok ekosistemin nasıl evolve Son zamanlarda bayağı Facebook'ta yönelik böyle makaleleriniz oldu şeyleri. Yani mesela Enigma gözünden baktığımızda nasıl bir hani mesela sosyal medya nasıl bir yani true decentralization diyoruz mesela sizin roadmap'in sonu bu. Hani nasıl bir şey hayal edersin Can kısaca? Yani bence bizim roadmap'in sonunda kullandığımız dünya true decentralization'a hazır olacak mı olmayacak mı tartışılır bir soru. Bence şu önemli. True decentralization bu işte Web 3.0 adlı konseptlerde ki fikir, o ethos, o ruh çok bence enteresan bir şey. Nasıl biz kullanıcılar olarak daha fazla data gizliliği sağlarız? Nasıl kendi ürettiğimiz bu işte digital fingerprint diyelim. Nasıl bunu kontrol yönetebiliriz? Bence bunlar çok enteresan sorular. Ve bu işte sosyal medyaya falan geldiğimiz anda yani baktığınız zaman işte bu Facebook olsun, geçenlerde işte bu Equifax olsun falan filan çok elimize oynayan malzemelerle. Bence ne olacak bunun gidişi? Beni çok enterese eden bir şey bu işte kişisel data hakimiyeti konsepti ve bu hakimiyet geldikten sonra bunu nasıl monetize ederiz çok önemli, enteresan bir şey bu. Mesela senin bir atıyorum bankandan datanı veya ne bileyim Facebook'tan falan datanı alıp bunu güvenilir yollardan direkt atıyorum kendi kullandığın bir de data storage'ına getirip sonra bu dataları insan veya artificial intelligence algoritmalarına sağlayıp hem bu modellerin daha iyi çalışmasına hem daha iyi train olmasına yardım edip hem de atıyorum istersen ben işte atıyorum Facebook datamı koydum bir modele. Bu model bana bir output verdi. Nasıl? Diyelim ki bu bir bot mudur, değil midir gibisinden. Böyle yani hem atıyorum model training'e contribute edebileceğin hem de senin datanı sağlayıp belli başlı tavsiyeler, prediction'lar alabileceğin bence bir yolda ilerliyoruz şu anda. Bu çok enteresan bir şey. Bütün bunları kripto işte token diyelim veya işte ne bileyim kripto ekonomik insentiflerle sağlamak ayrı bir enteresan alan. Çünkü o noktada işte benim insentifimle onun insentifine tarzı böyle büyük sistem design atıyorum şey dedim. Sen Facebook datanı verdin. Ben senin datan üzerine bir model train ediyorum. Sizin datanın sayesinde bu modeli bir smart contract olarak düşünebiliriz. Sizin datanın sayesinde bu model çok iyi prediction'lar yapıyor ve daha çok insan bu modeli kullanmak istiyor. O noktada sen datanı bu modeli train etmek için sağladığını kanıtlayıp bu modelin yarattığı değerden sana bir parça verebilir miyim tarzı sorular mesela çok enteresan bana. Yani ve bu yapılabilir şeyler. Bence hani bu tip sorular beni çok nasıl diyeyim hani ayakta tutuyor demeyeceğim ama çok enterese ediyor. Bence 3 sene sonra Facebook'u yani replace etmemiz söz konusu değil. Ama hani bu tip yani çünkü teknoloji orada değil. Çoğu insan Facebook'un senin datanı alıp kullanmasını umursamıyor. Hani bunlar da adoption falan çok önemli kesinlikle. Bu noktalarda realistik olmak lazım. Bence bu bir süreç ve bu yolda ilerliyor olmamız çok umut verici bir şey. Guy en son ama da aslında biraz nodlardan bahsetti. Şimdi Discovery'de de nodlarla ilgili aslında bir açıklama bekliyoruz yani hani kaç sayı olarak ne olacak işte dynamic node belli bir sayı olmayacak, dynamic node diye bir şey planlanıyordu. Heyecanla bekliyoruz. Neler söyleyebilirsin bize? Bayağı araştırma yapıyoruz bu alanda. Nasıl hem network'ün büyümesi için hani en doğru dizayn kararları nedir diye. Şu noktada çok bir şey girmek istemiyorum çünkü hala araştırıyoruz. Çoğu insan masternode konuşması yapıyor kanallarımızda. Kesin bir şey yok.
Sayı Yani falan bizim sormadık, yanlış anlaşılmasın. Hani şey değil. Hani nasıl bir, yani sistem hazır mı dedi, aslında Masternode cevabı için verdin. kaç enigma lazım falan diyor. Yani daha ortada kesin bir şey yok. Masternode yapmayacağımız bile belli değil. Dediğim gibi bir sürü model var bizim öğrenebileceğimiz. Onlara bakıyoruz. Sonuçta bizim için önemli olan şey bir, fazla sayıda node olması ki gerçek anlamda decentralized bir network Kesinlikle. kurabilirim. İkincisi de sonuçta ekosistemdeki, yani biz bir ekosistem kuruyoruz ve ekosistemdeki farklı oyunculara doğru insentifleri vermemiz lazım. Yani mesela şu an şeye falan bakıyoruz, atıyorum mesela Bitcoin halving olduğu zaman minerlar nasıl etkileniyor? Hani bu tip şeylere falan bakıyoruz ki doğru şeyi kurabilelim diye, doğru modeli kurabilelim diye. Zaten hani testnet'te çok hani node run etmek ve oradan insentif çıkarmak gibi bir şey olmadığı için hani bunu yapmak için önümüzde birkaç ayımız daha var. Çalışıyoruz. Nodlarla Yani. ilgili bir madde dikkatimizi çekti. Eğer node çökerse veya nodla ilgili bağlantımız kaybolursa bütün yatırdığımız depozitin tamamını kaybediyoruz gibi bir madde var da bu biraz bize yüksek bir biraz tehlikeli bir penaltı gibi geldi. Yani şöyle, Ya, şimdi Türkiye böyle için bir şey düşünürsek mesela official değil ya. Yani bu official bir bilgi değil. değil. Çünkü Yok, mesela hayır. Türkiye biliyorsunuz hani elektrik kesintilerinin çok sık yaşandığı Yok, bir yok. yer, o yüzden çok büyük bir risk kullanıcı için gibi düşünmüştük de. Official bilgi değilse süper. Şöyle yani. düşünmek lazım. Yani sen sonuçta bir nodesan ve offline olursan ne demek bu? Komputasyon gerçekleşemiyor ama bu demek değil sen bütün stake ettiğin şeyini kaybedeceksin. Yani biz şöyle düşünüyoruz şu anda node'ların çalışması bakımından. Bir atıyorum diyelim ben bir developer'ım. Bir secret contract yarattım. İşte stake, hani kullanıcılardan bir tanesi, hani bu kontrata encrypted data yollamak isteyen insana task giver diyoruz. Enigma Network'ünde de bu kontratı execute eden insana worker diyoruz. Worker'lar node'lar. Worker'ların belli bir miktarda Enigma token'ı stake etmesi lazım. Bu staking'in esas amacı ne kadar, yani stake'ine proportional, yani orantılı olarak seçilme imkanın var. Seçilmen niye önemli? Çünkü seçilirsen o kompütasyonu sen yapıyorsun ve oradan computation fee'lerini alıyorsun. Staking orada ve senin seçilebiliyor olman için, yani o atıyorum hepimiz 50 stake ettik. Hepimizin %25 şansı var. Ben offline olursam online staking pool 200'den 150'ye düşmüş oluyor. Benim tokenlarım kaybolmuyor. Ben hala onlara sahibim. Ama Sistemden düşüyor. %25'ten olarak. %33'e çıkmış oluyor. Çünkü ben o noktada available değilim. Ama benim tokenlarım hala bende. Ha, tamam, o zaman madde bölümleyince çözüldü sıkıntı. Gibi, aynen yani. Çünkü diğer türlü biraz Yok, aslında zaten ödül kaybetmek deniyordu. Zaten burada o şansı kaybettiğin için, offline olduğun için seçilme şansını, ödülü de kaybetmiş oluyorsun aslında, yani mantık o aslında. Aynen gibi. gelecek gibi, aynen. ama. Hani Yani geçmiş- gelebilecek ödülün şansını kaybetmiş Hold oluyorsun. ettiğimiz bir şeyi Yani kaybetmiyoruz hold ettiğin bir zaten. şeyi kaybedemezsin zaten de. Yani kaybetmemen beklenir en azından. Sen Consensus'ta vardın galiba. Biraz sönük geçti bizce ama Enigma'da kodu götürdü oraya. Nasıl geçti? Vallahi ya ben Consensus 3 sene önce, yok 3 tabii 2016'da gitmiştim. Yani o zamanki Consensus'la şu anki Consensus hani çok değişmiş. Biraz bizim görüşümüzde Spectrum main daha böyle geniş bir insan grubu dediğimiz. Diğeri de böyle hakikaten developer heavy. Biz daha çok developer heavy konferanslarda yer almayı tercih ediyoruz. Ama Consensus'ta diğer tarafın en büyük konferansı. Yani orada bir anons yapabilmemiz bizim için çok önemliydi. Nasıl geçti derseniz çok kalabalık Consensus. Ben bizim dışında çok announcement'ları falan izleyemedim ama işte ne güzel, orada bir sürü insan aynı yere gelmiş oluyor. İşte bizim görüşmek istediğimiz birkaç tane proje vardı. Onlarla oturup konuşabiliriz, nasıl çalışabiliriz falan diye. O bakımdan iyiydi. Yaptığımız meetup Zilika'yla çok güzel geçti. Yani yine işte çok şansımıza bir anda dışarıda sağanak yağmur yağmaya başladı. Ki Mayıs ortası New York'ta böyle günlük güneşlik, yazın böyle gelmeye başladı. Tam İstanbul'daki Mayıs gibi. Tabii bizim açımızdan çok keyif veren bir şey. Yani biz bir proje yapıyoruz. Bu projeye inanan insanlar var ve işte hafta içi bir akşam 8'de işten çıkıp oraya gelip hani öğrenelim ne oluyor ne bitiyor veya genel olarak kripto ilgiliyiz tarzı böyle bir hakikaten dedike ve ilgili bir community olması çok gurur okşayıcı bir şey. Bizi çok mutlu eden bir şey. Ve hani bu kriptonun belki en güzel alanlarından bir tanesi de bu aslında
bizim gibi projeleri yaratan ve yöneten insanların herkesle aslında çok nasıl diyeyim açık bir komünikasyon olması. Yani o çok hoşuma gidiyor benim ve aslında buradaki herkesin hoşuna giden bir şey. O yüzden Meetup çok keyifli geçti bizim için. New York haftası genel olarak. Süper. Enigma'nın bu son 2 yarışması çok bence inanılmaz başarılı geçti. Hani bir infografikti, sonrası işte Enigma arttı. Yani Enigma arttı çıkan şeyler beni yani şaşırttı yani, hani adam Picasso tablosu gibi çizmiş yani, inanılmaz güzel olmuş. Hani siz ne düşündünüz, görünce şaşırmadınız mı? Ben gerçekten şaşırdım. Valla tabii çok keyifli yani, yine hani bu dediğim komünitenin bir uzantısı gibi. Evet yani insanların buna vakit ayırıp böyle güzel submission'lar yapması çok yani hoş şeyler bunlar. Sadece ödül kazanmak için yapılmaz yani, çünkü hani gerçekten inanmış yani. Hani... Aynen yani tabii çok hoş şeyler bunlar. Thor sağ olsun bu güzel fikirlerle bu fikirleri buluyor, bunları execute ediyor. Evet, şimdi mesela onlardan biraz böyle tişört falan tarzı şeyler yapmamız lazım. Thor'u genel olarak herkes seviyor ama çok renkli de bir kişiliğe benziyor. Yani genel olarak enerjisi de çok iyi. Hani bilmiyorum. Evet, Thor'la da ben sınıf arkadaşıyım yani. Sınıf arkadaşıyım. Aynı. O yüzden onunla da beraber çalışma imkanı bulmuş olmak hani okul dışında çok da bir keyif verici bir şey. Bu arada Thor, Guy ve Can hepiniz 3 harfli isimler. Dikkat ettim bilmiyorum ama kısa ve yani. Aynen. Çok denk gelmiş. Bu arada bir şey söyleyeceğim, bilmiyorum gördünüz ama biz bir Ambassador, elçi programı diye bir şey bahsettik. Hani siz bunu yayınlıyorsanız belki Türkiye'deki sizi dinleyenlere de ulaşır diye söylüyorum bunu. Farklı şehirlerde, ülkelerde projeyi temsil edebilecek ne bileyim meetup'lar olsun Ambassador gibi. program hani. Evet, Ambassador program yaptık. Ya ben onu hani Türkiye'den başvuran var mı, ne kadar var çok bilmiyorum ama hani siz belli ki bu alanda ilgilisiniz. Sizin aracınızda, sizin dinleyici grubunuza da ben bunu iletebilirsem hani başvurular açık değiliz. Birini seçmek istiyoruz. O yüzden hani süper. Başvurun. Biz konuşalım. ODTÜ'de bir meetup yapmak istiyoruz zaten, hani ambasador biz oluruz, başkası olur ama bir şekilde bunu organize etmek istiyoruz. Aynen, biz ambassador'lara hani projenin elçileri olsun, onlara bütün materyalleri verelim gibi onları bizi orada burada temsil etsinler. Temsil etsinler istiyoruz. O yüzden aynen yani sizde de ODTÜ ayağı olarak sizi de elçi olarak görmek bizi mutlu eder. Teşekkür ederiz tekrar. Zamanımız daraldı herhalde. Aynen. Aynen, benim 2 dakikaya wrap up etmem lazım. Tamam, o zaman. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi ya da bir bilgi var mı ya da ne ulaşmak istiyorsunuz izleyicilere? Yani dediğim gibi bizim için çok heyecanlı bir dönem. İşte bir ay sonra kod yayınlıyor olacağız. İnsanlar üzerimizde aplikasyonlar yapabiliyor olacaklar. Yani çalışıyorsanız memnun olurum deneyip bize geri bildirim yapmanız, feedback vermeniz konusunda. Yani onun dışında ya dediğim gibi Türkiye'deki kripto ekosistemi ne daha spekülasyon değil de hakikaten bir şeyler yaratalım tarafında ilerlemesini görmek çok isterim. Çünkü tabii çoğu insanı buraya çeken buradaki işte fiyat artması çıkması falan ama hakikaten aslında bu teknolojinin altında yatan ana fikir çok enteresan. Evet. Hani daha fazla kişinin gerçekten neyin ne olduğunu anlamasını tavsiye ederim, isterim. Hani belki buradan bir mesajla ayrılacaksanız ve hakikaten Türkiye'de bu ekosistemi nasıl daha büyütebiliriz konusunda kafa yormak isterim. Hani sizin yani Can, biz zaten hani kulübümüzü, yani toplumumuzu kurmamızın nedeni hani bilgi kirliliğinden insanları uzaklaştırmak ve yani kriptonun sadece kolay para kazanma yolu değil de aslında arkasında gerçekten revolutionary bir teknolojinin yattığı ve hayatımızda ileride çok önemli yerlere geleceğini düşündüğümüz için bunu insanlara anlatmak için hani geniş bir topluluk kurduk. Umarım hep beraber bunu becereceğiz. Ki tepkiler alıyoruz pozitif. Yani insanlar aslında merak duymaya başladı teknolojiye yavaştan da. Ki olmaması kaçınılmaz yani. Güzel ne mutlu bizler için o zaman. Aynen, ne mutlu bizler için. Yani biz Catalyst'te aktif olaraktan deniyoruz. Hani kod çıktığında da kodu da deneyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Bize zamanında ayırdın. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Son bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Yani mühendis olan insanların aslında Ethereum
başlaması yani Solidity dediğimiz lisan çok zor bir lisan değil. Biraz ben insanlar nereden başlayacaklarını bilemiyorlar ve orada bir hakikaten hani dokümantasyon çok iyi değil, bilgi kirliliği falan var ama ya ben kodlayabilen herkesin bir şekilde kendi başlarına bunu anlayıp öğrenebileceğini düşünüyorum. O yüzden bence bu da bir çağrı olsun. Hani hakikaten mühendissek, kodlayabiliyorsak deneyelim. Çok yani Ethereum özelinde çok ciddi birbirine destek veren bir open source community var. Hani bence biz Türkiye'den yani Türkiye'de olmamız bundan yararlanamamamız anlamına gelmemeli. Hakikaten kendimizi atmamız lazım. Çok global ve dağınık ve distribute bir ekosistem. Herkes birbirine yardım etmek istiyor. Bence çok fazla fırsat var. Kesinlikle. Evet, Teşekkür ederiz ayrıca. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Bay bay. Görüşmek üzere.